Biz geldik. Sen bir yerlere bakıyorsun ama. Kanka gümüşe bakıyorum. Birazcık fazla yukarı. Yani konu benim yukarı kadar çıkmış. Ya gümüş yemin ediyorum kafayı yemiş ya. Hayır ben şu an altının taklidini yaptım. Hani sen ne yapıyorsun dayı yani? Onun bakışı. Gerçekten öyle. Yani, İlginç bir zamandan geçiyoruz. Görülmemiş rakamlar, beklenmeyen fiyatlamalar gerçekten ya şaşırtıyor. abi gümüş okey varım hani kalkacak yükselecek biliyorum hani ama 117 dolar da değil yani. Vallahi ben Yok, halen daha bakmadım biliyor musun? Hiç o hedeflenme verdi mi diye. Vallahi bakmadım ha halen daha. gümüş Sen değil mi? konuşma yaparken arkadan bir bakayım ben ona. Yapılır, niye olmasın? Hoş Gerçekten çok geldiniz merak ettim. arkadaşlar. İyi akşamlar diliyoruz hepinize. Umarız güzel bir hafta Selamlar sonu ya. geçirmişsinizdir. Birazcık karışık olan bir haftaya tekrar aynı şekilde girdiğimiz için artık söyleyecek şey de çok değişmiyor. Ama Fed'in görüşmesi geliyor. Konuşmalar başlayacak. Çarşamba, Perşembe. Aynen öyle. Bakalım ne Önemli olacak? zamandayız. Fiyatladığımızı düşünüyorum birçok şeyi ama gene sen zaten üzerinden geçeceksin. Yani Ocak ayı ile ilgili söylediğimiz şeyler şu anda doğru hala gerçek. Tabii ki illaki dikkatli olmamız gereken durumlar söz konusu yani hiç bilmiyorum 5.000 dolarlık bir altın fiyatlaması 110 küsürlere gitmiş olan bir gümüş fiyatlaması markette genelde bu faktörler risk off'u konuşturur. Onu gösterir yani risk almak istemeyenleri masada olmadığını ama bir yandan da çok fazla bununla ilgili yine haberler görmeye başladım. Yok efendim Japonya'da yok efendim orada burada herkes yine sıralara girmiş altın alıyorlarmış. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Abi ama altını Üzülüyorum. birilerine satmak lazım. Altını birilerine satmak lazım. Yani Yani bak mesela tabii ben zaten bir el kendimden bir ele biliyorum. verecek. Değiştiriyor Bak yani ben aslında. kendimden biliyorum abi ben 17 bin 18 bin dolarda Bitcoin aldım. Ama ATH yaptı ilk ATH'ında. Öyle düşün. Birilerine satmak lazım. Gerçekten. Gerek Yani yok o, ki. o konu o konu benim için birazcık ilginç. Altınla artık çok cebelleşmeyeceğim. Trade olarak da değil. Yatırım olması gerektiği zaman yatırım yapıp kendi işimi öyle göreceğim. Çok fazla trade edebilecek bir şey olarak durmuyor. Evet, Evet nelerimiz var, neyimiz yok. hemen Dökelim. hızlıca çok hızlıca geçiyorum. 19 pardon 21.06 pardon 19.06 Artık kendimize 21.06 timer koyduk arkadaşlar. Evet. Ekranımızda timer geçiyor. O yüzden kimsenin canı Aynen. sıkılmayacak. 3 dakika içinde anlatıyorum. Geçen haftayı 97.598 dolar seviyesinden short pozisyon başarılıydı. Beklentimiz senin gözlerini diktiğin 86.500-87.500'dü. O rakamları test ettik. Hatta onunla beraber şurada notlarda vardı şey demiştim. Oraları test ederse Bitcoin Bitcoin. sen 2950-2970 bölgesine kadar geri çekilmesini bekliyordun. 2800'lere kadar geri Ethereum'un mu? çekildik. Ethereum'un ortalama öyle bir şeydik ama Ethereum Doğru. BTC de aslında Ethereum BTC birazcık bir şey yaptı ama Ethereum BTC de Golden'dan yani destek aldı diyebilirim. Hani file Doğru. çizdiğinde Golden'dan tepki aldı. O yüzden ortalama olarak gene aynı şeyleri yakaladığımızı düşünüyorum. Bunları konuştuk abi. Hemen şöyle bir geri geleyim. Altının 4614-4633 bölgesinden bir geri çekilmesini bekledik. Çekilmedi. Doğalgaz 3396-3400 bölgesinden tepki alması dedik. Oradan tepki aldı. Çok da güzel para kazandırdı. Ben çok güzel yani gerçekten çok iyi para kazandım. 2 aylık kiram çıktı diyebilirim. Bereket. Sonrasında Vanguard indikatörünün 19-20 Ocak'ta bize bir hareket verdiğinden bahsettik. Onu üzerinden geçeriz. Vangalar ne durumda diye. Önümüzde Hı hı. çünkü tarihler de var, yeni tarihler de var. O yayında bahsedeceğiz. Ee, 81-82 bölgesinden aldığımız long pozisyonlar 56-58 gündür derken artı 7 gün daha eklersek 65 gündür halen daha elimizde. Bunu söyleyebiliriz. Ben en azından benim elimde. Onu söyleyebilirim. Bap.
$90.970-91.800 arası kritik destek bölgesi diye söylemiş. Haftalık beklentide zaten o desteği de kırdı ve sonrasında fiyat ilk beklediğimiz ikinci bölge 86.500 bölgesine kadar geri çekildi. Geçen hafta bahsettiğimiz konu buydu. Sonrası bitti abi. Okeydir. Oldum da. 2 Vay dakikada be. 2 dakikada yaptın ya. tabii. Hemen hızlıca Aa, hepsini sıkıntı bende o zaman hocam. geçelim. Anlat. Tamam. Şimdi o zaman makro tarafta dünyada, Amerika'da neler dönüyor, ne konuşuluyor? Onu kısaca, elimden geldiğince kısaca anlatmaya çalışacağım. 10 dakikamı başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, Okey. bugün aslında yatırım tavsiyesi vermediğimiz çok fazla kez söylendi, görüşüldü, anlaşıldı. Bu konuda hemfikiriz. Piyasada şu andaki bulunan, özellikle benim takip ettiğim ve önemli olduğunu düşündüğüm al-sat yapılan yani masadaki olan olaydan dışarıda aslında birazcık bakmaya çalışıyorum. O yüzden de bir ayrım yapmaya çalıştım sizler için. İlk başta tabii ki Trump var. Dünya gündeminde zaten Trump var. Bu tarifeleri, şu anda gördüğümüz risk off ihtimallerini, yani bu artık ihtimalden birazcık daha farklı yöne çevriliyor. Çok büyük bankaların ve hedge fundların short squeeze'e mağdur kaldıklarını, bunların bir tanesinin JP Morgan olduğunu, ellerindeki çok büyük oranda gümüş shortunun olduğunu biliyoruz. Şimdi Trump'ın Avrupa'ya yaptığı yönelik tarifeler geçen hafta bu zaten piyasanın şekliyle bir aşağı bir yukarı, bunu Bitcoin'de de gördük, stock markette de gördük. Fakat US 500 tarafı, yani Amerika marketinin bizim aldığımız sinyale göre aslında bir kere daha bir ayakta yukarı kalkması imkanının geldiği zamanı bekledik ve buna da benzer hareketler yaşandı. Şimdi tahmin olarak şöyle bir tahmin yapabiliyorum Trump üzerinde. Eğer ki bu bahsettiğimiz Avrupa'ya yönelik olan verdiği tarifler vesaire, bunlar sadece sözde kalırsa piyasa bunu sindirir ve etkisini azaltır. Yani ama somut bir adım ya da yeni bir açıklama gelirse bu sefer risk off dalgası yeniden tetiklenebilir. Bu tam olarak işte bence Fed'in de bu hafta yapacağı görüşmeyle beraber Powell'ın vereceği data değil bu sefer bence. Bu hafta konuşulacak olan sözler, söylenecek olan, verecek olan perspektif, şu anda bulunduğumuz durumun nasıl Fed tarafından gözlemlendiği çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de dikkatli dinlememiz gerekecektir. Kısa vadede sert tepki demiştik. Kısa vadede sert tepki de gördük zaten. Orta vadede alışma sürecinden geçiliyor. Lafını böleceğim. Sadece Sorry. biraz daha söylediğin için burada hani konuşma tarafı birazcık daha önemli olduğu için eğer tecrübeli değilseniz de o anda lütfen trade almayın. Anında manipülatif hareketler olacaktır. O yüzden tecrübeli değilseniz, profesyonel trader değilseniz kesinlikle o saatler arasında işlem almayın. Hatta bence o dönemde elinizde pozisyon olmaması bile sizin için avantaj olur diye söyleyebilirim. Bunu Gerçekten altını öyle. vermem gerekiyordu. Ya doğru, gerçekten. Biz hatta bununla ilgili kendi grubumuzda bunun skriptini de paylaştık. Yani Powell konuşurken ağzından çıkacak kelimelerin İngilizcesinin Türkçe anlamı ve bu anlamın neye geldiğini, neyi gösterdiğini de bununla paylaştık. Eğer ona da sahip olmak isterseniz buyurun gelin, bizlere sorun, yollayalım. Altındaki rekor, bu korkunun bazı insanlara, bazı taraflara karşı sigorta olduğunu düşündürüyor tabii ki. Hani bir enflasyon trade'inden çok belirsiz sigorta alımı gibi duruyor. Yani bilmiyorsun sonucun bir şey olur mu ama ya olursa diye. Hani birazcık daha tahmin olarak da eğer altın $5.000 üzerindeki seviyeyi korursa piyasanın risk algısı bir süre daha yüksek kalacaktır. Ama benim perspektifim, teknik analizdeki baktığım şey, bu kalkışın bu şekilde gelişmesi benim için tehlikeli. Altın Siyasi trade risk ederken. diyorlar birazcık daha. Tabii. Yani o aslında siyasi riskin birazcık daha işte o marketteki paranın çekilip, abi sürekli market bir yerden bir yere para aktarıyor. Yani bu hep böyle olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek. O yüzden de paranın, smart money'nin aktığı yere geçmek, bunu bazen hızlı şekilde değiştirebilmek çok önemli piyasadaysanız. Eee Eğer ki hızlı bir böyle bir manşet görüp işte altın bir günde %10 düştü, İşte altın bir günde %15 düştü gibi bir şey görürseniz o zaman işte artık anlıyorsunuz panik alımının
tamam yani FOMO'lanmış olan ekibin bir anda durduğunu, yavaşladığını göreceksiniz. Bu da altın burada yön değil, birazcık daha ruh halini anlatacak bize bence. Fed'den bahsedeceğim. Fed'in dediğim gibi dil meselesi çok önemli. Söylediği şeyler çok önemli. Temkinli ve veriye bağlı, aceleye gerek yok gibi kelimeler kesinlikle piyasayı sakinleştirecek. E, işte gerekirse yüksek enflasyon riski, işte erken koşma, bir anda değişimlere gitme gibi kelimeler duyuyorsak da volatilite dediğimiz o aşağı iniş çıkışları daha hızlandıracaktır. Yani asıl hareket data geldiği zaman değil, Powell konuşurken gelecek. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ocak ayı ile ilgili yılın en azından ilk 6 ayını belirleyebilecek bir zamandan olduğundan bahsettik. Bunun hem yukarı hem aşağı düşmesiyle ilgili perspektifimizi paylaştık. Bu olduğu zaman ne düşünürüz diye 97.800-97.500 dolar bölgesinde konuşup burada da kendimizi garantiye aldık. Benim aldığım e, yani analizlerim üzerinden çıkıp aldığım pozisyonda Bitcoin üzerinde kendimi hedgelemeye çalıştım. Onda da %30'luk bir kar realizasyonu yaptım. 97.550'den. ABD'deki yani Amerika'nın aynı zamanda bu ara özellikle Bloomberg'de çok fazla konuşulan şeylerden bir tanesi Çin ve Japonya. Çin'deki konut yani yeni teşvik mesajları eğer gelirse Çin tarafında bu global piyasaları kısa vadede rahatlama gösterecek. Şimdi bunları farklı farklı not alıp mesela ben birleştiriyorum. Kendime böyle bir şema haline getiriyorum. Hani bu olursa bu olur, bu olursa bunun tahmini böyle olur vesaire gibi. Siz de bunu böyle düşünebilirsiniz. Kalıcı etki için söz değil aksiyon gerekiyor biraz daha. O yüzden Çin'den bir aksiyon, hani Çin'den teşvik sinyali gelirse ne olur manşeti gibi bir şey değil de birazcık daha aksiyon görmek gerekecek. Umut verecektir ama trend olarak hemen bir şey başlatacağını düşünmüyorum. Bu benim düşüncem. Japonya'daki biyolojinin hani sakinleşmesiyle ilgili tahminim çok ortada kalıyor aslında. Erken faiz artışı ihtimali artarsa bu carry trade'den bahsettiğimiz şeyi rahatsız edecek. Trade'leri rahatsız edecek. O yüzden de erken faiz birazcık soru işareti benim kafamda oluşturuyor. Bilmiyorum bu konuda sen ne düşünüyorsun Serkan? Sence de aynı etki yaratır mı? Abi yani birazcık da ben asıl beklediğim konu orada Powell'ın konuşması. Hı Powell'ın hı, konuşması çok çok önemli. O birazcık daha en azından kripto piyasasını şey hı hı. yapacağını düşünüyorum. Yön vereceğini düşünüyorum. Aynen. Çin'in birazcık daha hani bir %4,5 gibi bir rahatlama gibi bir durumu var. Eğer rahatlarsa global piyasaya bir şey verecek, böyle bir can vereceğinden düşünüyorum açıkçası. Şimdi bir de tabii ki yarın da önemli. Çünkü o zaman da konu birazcık daha Mart'a gelecek. Mart'ta da tarihlerimiz var. Hani o tarihler mi birazcık daha bizi yukarı götürecek? Aslında onların hepsini kendi içerisinde bir birleştirmeye çalışıyorum açıkçası. Doğru. Matematik olarak. Doğru. Hani hem Yani Mart'ta tarihimiz var hem de işte bir sonraki Mart FOMC hani bilmiyorum. Hani çok denk geliyor bir şeyler. Gerçekten böyle doğru. bir şey hatta şunu da söyleyeyim. Geçen yayında şeyi söyledik. 12 saatlik Vanga'nın yani kısa orta vadede Vanga'nın Orta vade. Amerika'da burada döneceğini, Amerika'nın buradan dönebilme ihtimalini, buradan yukarı gitmesini, gap'i kapatmasını konuşuyorduk. Tarihi biliyoruz, aylar öncesinden biliyoruz. 8'de 8 yapacak dedik. En son Amerika oradan döndü. Gap'i kapattı. Şu an ne durumda açıkçası bilmiyorum. Gap'in üstünde mi Haftalık altında mı? dirençli. Haftalık dirençli. Haftalık dirençte. Ya abi yani gerçekten geçen Kıvanç abiye de yazdım. Yani şeye, biz algocu Kıvanç abi, Hı hı. Kıvanç Özbilgiç. Ondan Özbildik. sonra ona da yazdım. Yani gerçekten biz bir simülasyonda yaşıyormuşuz gibiyiz yani anladın mı? Hani şimdi tamam ben bunun icadını yapmış olabilirim, bunu bulmuş olabilirim, tarihleri önceden biliyor olabilirim ama yani bu kadar da çalışınca da lan diyorsun ki hani gerçekten hani kaşık yok Sıkıntı mu? var. Hani gerçekten bir sorun var diyorsun yani. O yüzden çok değişik. Neyse. Bakalım. Yani bunu Aynen. aslında bağlayacağım yer tabii ki en sonda herkesin burada çoğunluğun olması ve imkanı değerlendirmek için bulunması kripto aslında piyasası. Hı hı. Arkadaşlar kripto benim gözümde şu anda Bitcoin açıkçası şu anda güçsüz. Hatta baktığımız bütün paritelerde en güçsüz olan şu anda kripto duruyor benim gözümde. Hı hı. Bu demek değildir ki bitti işler gitti yani az önce Serkan'ın bahsettiği gibi 30 bin dolara düştüğünde de çok 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 kötüydü ondan sonra all time high'a gitti. Bunun
Ama önemli olan şey bu olurken ve olmadan önce yaptığımız planlama, kendimiz yaptığımız planlama bizi çok daha rahat ve sakin trade'e yönlendirdi. O yüzden bu hafta kripto bence herhangi bir hikaye yazmayacak. Birazcık daha olan olaylara tepki verecek. O tepkiye göre de marketteki etkileşimi, eğer makro para piyasası sakinleşirse o zaman kripto bence rahatlayacak. Ama Bence makrodaki birazcık sertleşme altınla gümüşe de bağlı bana sorarsan. Yani altın ve gümüşün geri çekilmesi bence para birazcık daha kriptoya akabilir diye şahsım adına düşünüyorum. Yani yani işte onu birazcık yani ama şöyle bir kriptonun şey de düşünmemiz tarafını o lazım. belirleyecek. Ama Bitcoin şu anda hala bir riskli faktör, riskli etken. Yani o yüzden sen eğer güvenceli yatırımcıysan ve altın, gümüşe, işte ne bileyim platinyuma yatırım yaptıysan bir hafta sonra sırf Powell konuştuğu için bütün kazancı oraya çevirmek bilmiyorum. Daha önce oldu bu. Biz bunu konuştuk seninle hatta. Ama o 2020. perspektifte aynen o perspektifte birazcık makronun ne yapacağı bence o yüzden bu kadar değinerek söylemeye çalışıyorum. Bu yüzden Japonya'da, Çin'de her gün bakmıyorum tabii ki ama bu ara onlara yönlenmiş olmamın ve oradaki haberin nasıl bize etkisi olacağını bu yüzden konuşmaya çalışıyorum. Yani birazcık daha senaryo yazma haftası gibi hissediyorum bunu. Bu senaryoyu da yazacakları şekle göre biz de yönümüzü daha rahat belirleyebiliriz diye düşünüyorum. Tek fikre, tek bir yöne saplanıp kalma olmaması lazım. Birazcık daha yön tahmin etmektense olası imkanları ve yolları haritalandırmaya çalışıyoruz aslında biz burada. Sizlere de bu perspektifi, analizlerimizi, yorumumuzu, bilgimizi tamamen kişisel görüşümüz olarak eğitim amaçlı sunuyoruz. Hiçbiri finansal bir bunu yaptın, şunu aldın, bunu sattın, bizim böyle bir amacımız olmadı. Çok isteyen de var ama bu böyle olmayacak. Bizim elimizden gelen bildiklerimizi, öğrendiklerimizi karşıya aktarıp bunu terminalimizde gösterip çok güzel bir sistemimiz var. Elimizden geldiğince yardımcı olabilmek. Umarım da etkili oluyordur. 12 dakika oldu ama yine kurtardık. Bak 15 dakika olmadan sustum. Süper. Bu arada Emir şey demiş. Tarih hakkında bilgi verecek misiniz diye. Evet, tarihler hakkında bilgi vereceğiz. Yayında Yes. kalabilirsiniz yani. Okey Verici abi. olsun. Ağzına sağlık. Çok hızlı bir şekilde bitirdik bu tarafı da. O zaman nereden devam edelim? Başlayalım. Senle Araya, başlayalım. Senin diyorsunlar araya, bir benim araya, diyorsunlar. araya hemen bir reklamlara giriyorum. Arkadaşlar web sayfamız Çok yenilendi. Web çok güzel, çok sayfasını güzel. birazcık daha yeniledim. Yani bu arayüzü, yani bu ana sayfa sonrasında terminali de zaten hani analiz yaparken onun üzerine yapacağım. Bir sayfamıza girmenizi, bir incelemenizi, hatta terminal erişimi için e-mail adresinizi yazıp listeye katılabilirsiniz. Orada bu Balinalarla arada aynı tarafa ödül yok muydu? Ödül var mıydı yok. orada? İlk 500 kişiye özel fiyat ödülü Özel var. fiyat aynen. Hı hı, hı hı. Şey yapıyorum, reklamını yapıyorum ki geç gelenlere pahalı da. Balinalarla aynı tarafa geç. Phantom Çaktırma Meister'ı, çaktırma. ve Tepe'yi, balinaları, likitasyon hocalarını, Vanga'yı, Kumançı'yı, önceden tarihleri bilme, AI analiz, balinalar ne yapıyor, likitasyon nerede, market maker kafası, neden kaybediyorsun? Çünkü bilmediğin bir oyun var. Artık sen de bunları görebiliyorsun. Bunlar teori değil, tamamıyla sonuç. Terminalin arayüzü ve sonrasında üzerine tıkladığınızda tam bir görüntü, yani anlatım. Ondan sonra mesela depth of market analizimiz de artık olmaya başladı. Şu anda hani birazdan yine yayında göstereceğim ama araya reklam gireyim diye söylüyorum. Anlık olarak Coinbase, Binance, Bybit ve Kraken verilerinin kümülatif bir şekilde şeyini görebiliyorsunuz. Order book verilerini görebileceksiniz. Gibi bayağı bir şey var. Müsaitliğinizde bir inceleyin derim. Cep telefonundan da net bir şekilde görebilirsiniz diyorum. Reklamlar bitti. Reklamlar bitti. Saatliyiz abi. Pekala. O zaman hemen bir Bitcoin grafiğimizde neler olmuş ona bakalım. Konuştuğumuz şeylerin bazılarını tekrarlamamız gerekecek. Şimdi arkadaşlar dikkat zonumuzu artık konuşmuyorum. 97-98 binden bahsetmiyorum artık. Dinliyorsanız zaten bunu hatırlıyorsunuz, gördünüz ve yaşandı. Bu piyasada önemli olan şey pozisyonunuza ve açtığınız trade'lerinize aşık olmamanız.
tabii ki planınıza göre swing pozisyonunuz çok güzel bir bölgedeysen o zaman sıkıntı yok ama belli bir oyun oynandığı için psikolojiyi de çok kötü etkileyebileceği için pozisyonunuza aşık olmamanız gerektiğini söylüyorum. Buradayken benim gözümü diktiğim bölge 86 ile 87.500 bölgesiydi. 87.500'e geldiğimizde bu bölgeden aldığım trade'in %20'sini 86.300'e de %30'unu kapatmış oldum. Kendimi belli bir miktar buradaki short pozisyonumda korumuş olduğum sevinçliyim. Ama bunu yaparken aynı zamanda dedik ki arkadaşlar buradaki trendline ben Bybit üzerinde kontrat olarak bakıyorum. Eğer ki buradaki trendline bize direnç olacaksa aynı zamanda POC bölgesine de range'in geldi. Bu bizi bir kere daha düşürür. Gerçekten de buraya geldik ve direnç olup aşağı sektik. Şimdi ne Tam da oldu? bunu söyledik. Yani değil mi? Ben de öyle Evet, tam hatırlıyorum. da bunu söyledik. Yo Yani, öyle. Hatta video duruyor yani. Açıp gösterebilirim bile videoyu yok yani. yok yok canım. İnanmamak diye bir söz konusu yoktur herhalde. Ama öyle Şimdi dedik ya. bu yapıda arkadaşlar şunu görmemiz ve idrak etmemiz gerekiyor. Şimdi aynı yapıda burada yine önümüzde olan hem günlük direnç 89.500'de hem de buradan direkt kalkıyorsak tekrar aynı yer 91 bölgesinde direnç olacak. Önemli benim beklediğim işte esas yani şu anda bulunduğumuz yerin hem total market cap'e göre şöyle hemen atlayayım. Hem totale göre aynı zamanda büyük range'in bakın arkadaşlar büyük oyundan bahsediyoruz. Ta 2024 boyundan beri gelen bir range'den bahsediyoruz. Sadece küçük range'e bakmıyoruz her yerde. Bu range'in de aynı zamanda iki faktörünün nasıl çalıştığını gördük. Point of control bölgesine geldiğinde SFP uygulayarak bizi burada aynı şekilde 98 bölgesinden düşürdü. Şimdi geldiğimiz yerde benim için marketteki yani 79-80 bine düşmek istemiyorsa tutması gereken bölge diye söyleyeyim. Çünkü benim için burayı kaybediyorsak Bitcoin'de de bu bölge aynı şekilde 86 bin doları kaybediyorsak o zaman ben çok fazla şey düşünmem. Yani 82 falan benim için bir daha şey olmaz. Ben buradaki perspektifi öyle derim ki burayı direnç görüyorsak arkadaş bir daha direnç görüyorsak o zaman geliriz 78-79 500 arasına. İstediğim bir hayal mi? Değil. Çünkü benim pozisyonlarım 81, 82, 83.500'den Bitcoin üzerinde 2600, 2650 bölgesinde Ethereum'da. Yani benim için güzel olmaz. Tabii ki pozisyonun bazıları stoplanır. Ee, Güç göstergesini birazcık daha hani üzerine değinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, Eğer ki bir konuşmayla beraber yani ortalama olarak bu haftanın sonunda olacak olan çarşamba perşembe günü olacak olan haberlerle beraber 89.5 üzerine atıp burayı kırabiliyorsak o zaman çok rahatız. Burada bir trade setup'ı var mı benim için? Var. Neden var? Çünkü ta buralardan 98 bin dolarlardan beri beklediğimiz bölgenin aynı zamanda hem total market cap'te hem de Bitcoin'de value range'inin bize verdiği bölge. Bir de yıllık destek, 6 aylık destek, 3 aylık destek, aylık destek, günlük destek, artık destek. Yani bunların altında kaldığımız dünyada o zaman çok da güçlü bunlar dirence dönüşecekler. O yüzden de hani böyle olmasını istemiyorum. Umarım olmaz ama olursa da buna karşı pozisyonumun da stoplanma oranı buradaki pozisyonumun da düşüş için perspektifi aynı kalacaktır. 86 bin dolardan kalktığımız perspektifte 92-93 bin dolar arasına gidebilme imkanımız var. Ama önceliğimiz buradaki en son yarattığımız kalkıştaki aşağısına kırmamamız gerektiğini düşündüğüm 89.500-600 bölgesi diyebilirim. Ethereum tabii ki beni birazcık daha çok şaşırtan bölge oldu. Ethereum'da da çok kolay bir trade'di bence Ethereum trade'i. Bitcoin'den daha kolaydı. Çünkü range olarak çok kolay bir range'deydi. Beni ilk pozisyonumu stopladı. Sonrasında VWAP sayesinde tekrar girdim. Ama benim beklediğim, gözüm diktiğim bölge arkadaşlar şu bölgeydi. 2950-2900 bölgesiydi. Bu araydı. Buranın altına böyle bir wick atacağını ben düşünmemiştim, beklemiyordum. O da oldu. Günlük desteğini de aldı. Yani bu şu günlük desteği kaldırabiliriz. Haftalık destek dediğimiz yerin şu anda emin değiliz ne olduğu. 6 aylık direncimizin olduğu bölgede 2970 bölgesi. Bunda da aynı Bitcoin'de baktığımız gibi eğer ki trendline'ın üzerine atamıyorsak ve burayı kıramıyorsak o zaman bir kere daha aşağıları test edecektir. Keyifsiz olur tabii ki ama ben buna hazırlıklı olmayı tercih ediyorum.
Ethereum'da şöyle bir şey var. Ethereum'da çok uzun bir bölgeye bakıyorsak, yani şöyle haftalık değil de günlük yapayım, şöyle göstereyim. Eğer ki Ethereum'da böyle büyük bir alana bakıyorsak, o zaman bütün bu range'e baktığımızda şöyle bir şey fark edeceksiniz. Bunu fark edebilirsiniz. Yani buradaki bütün 2025'teki kalkışın range'ini alarak aynı zamanda baktığımızda buradaki point of control ile value area low birbirine çok yakın oldu. Normalde teknik perspektifte bu manipülasyon olduktan sonra çok hızlı bir şekilde short squeeze yapıp bam 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 diye, yani 3700'lere falan gitmesi gerekir. Ama şu anda öyle bir güç görmüyorum açıkçası. Bunu görmek için birazcık daha zaman lazım diye düşünüyorum. O yüzden de bunu önem verin. 2500 dolar bölgesi de Ethereum'da kritik ve beklenen bir rakam, ama orayı vermemişlerdi. 2600 bölgelerinden yukarı kalkmıştık. Burada soru var mı Serkan? Bana sormak istediğin bir şey. Benim ekstradan sormak istediğim bir şey yok. Hı Soru hı. var. Bayağı bir sorular geldi çünkü. Öyle mi? O zaman öyle devam Evet. edelim. Çünkü yoksa pıt 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 gidecek. Mesela hızlıca sana şimdi Sencer şeyi sormuş. Bakır'ı sormuş. Bakır'a birazdan geçeceğiz. Yani altın, gümüş, bakır analizine ama Hı Bitcoin'den gideyim. hı. Hı. Bitcoin'in 90 altında çok oyalanmadı mı? Ne zaman 103 bin duvarına dayanacağız? Zamansal bir soru sormuş. Hı. Tabii ki de zamanı yani şu anda bir şey söylemek doğru değil. Birazdan One indikatörüyle bakarız önümüzde yeni bir tarihler var mı diye, ki vardı bu arada parantez içerisinde. Doğru. Burada gene bir şey gelmiş Tanju'dan. Okey, bu da tarihle alakalı. Okey, ona da bakacağım. Ee, Bir dakika. Şöyle bir soru geldi. Hocam, kripto paralarda döngü kavramı bittiğini düşünüyor musunuz? Önceki döngülere göre şu an ayı pistine geçiş yapmış olmalıyız. Teşekkürler demiş. Ben Mustafa Orak. ben şöyle bir yorum yapabilirim. Şimdi kripto paralar, altcoin'ler, boğalar, cartlar, jurtlar. Arkadaşlar, bir daha söylüyorum. Ben bunu kendi alemde konuşurken de aynı şeyi söylüyorum. Ee, Bazen chartlarda işte, yani ekranı az önce mesela yine kaldırdım birçoğunu. Yani altcoin'lerden ziyade böyle zamanlarda, büyük hareketlerin olması beklendiği zamanlarda altcoin değil Bitcoin ve Ethereum, yani major coin'lerde olmanız daha mantıklı. Sürekli biliyorum ki işte hocam %20 yapalım, %10 yapalım, ama değil. Yani bunun şeyini unutmamak, kaçırmamak lazım. Çünkü bu sefer diyor ki hocam, diyor, benim diyor 80 bin dolarım yok ki, diyor adam, akıllı para yapayım Bitcoin'de. Ama abi Yani konu şu. Şu an onların derdi Evren. Bir şeyi kaçırıyoruz. Biz hı, kaçırıyoruz. Onlar o altcoin'leri aldılar. Yeni almak için soran çok az. Yani atıyorum işte yayında 1000 kişi varsa 10 tanesi yeni almak için bekliyor ya da en fazla 50 tanesi almak için bekliyor. Geri kalan 950'si zaten aldı ve elindeki malın ne olacağını merak ediyor. Aslında birazcık konu orada. O yüzden altcoin'leri bu kadar çok soruyorlar. Çünkü hep dışarıda FOMOlandılar, erken aldılar, gereksiz şekilde aldılar. Yani anladın mı? Birazcık daha aslında konu onunla alakalı. Yani ben sana net gördüğümü, hissettiğimi anlatıyorum. Yani ya beni yanlışsam beni yazın. üzen yani beni üzen bir durum bu. Yani evet, trade etmek yanlış değil abi, ben ondan bahsetmiyorum. Trade etmek kesinlikle yanlış değil, doğru. Ama bunu, yani sadık kalmak ya da bağımlı kalıp o pozisyonların altında kalmak, bilmiyorum. Bence zor bir yapı. Tabii tabii, kesinlikle. Ya Aynen beni öyle. beni psikolojik olarak çok zorlardı. Sadece beklediğim altcoin'lerin gelmesini ya da o fiyatları Ben geri ben dönmesini bekleyerek. ben halen daha söylediğimin arkasındayım. Çünkü grafik bana şu an şunu söylüyor. Şu anda ben tekrar ediyorum ve her yayında da tekrar ettim. Gene tekrar edeceğim. 2025'in Ağustos'unda tekrardan bakalım demiştim. Ağustos'ta tekrar analiz yapmak gerekiyor demiştim. Altcoin'ler için ne zaman yükselir? Olacaksa, bir hareket olacaksa Ekim, Kasım'dan sonra olursa olur dedim. Ki Ekim'de yaşadığımız gayet net belli. Yani şöyle düşünün. Hani Ekim'de hareketi gördük. Bayağı bir indi. Ama oradan da ne kadar yükseldi? Yani bu gerçek bir yükseliş değil. O da ayrı konu. Tabii ki de oradaki iğneler de olacaktı. Tabii ki o relonglarına kadar gelecekti. Belki bazıları swing failure paterni oluşturacaktı. Yani stop edecekti, sonra yukarı gidecekti. O ayrı konu. Ama eğer olacaksa o tarihte olacaktı. Yani Ekim'den sonra olacaktı. Ki şu anda ben grafiği baktığımda
aman aman çok çılgın bir şey görmüyorum. Ben ne bekliyordum? Biraz hani en azından 1.27'ye kadar Ethereum BTC'nin 0.027 bölgesine geri çekilmeyi bekliyordum. Fakat onun yerine kendi içerisindeki yani range'i kırdıktan sonraki Golden'la birazcık daha şey yaptı. Retest yaptı. E, Altın oranı tekrardan test etti. Aynen Golden bölgesi tekrardan test etti. Şu anda oradan da tepki aldı. Düşen trendi vardı. Düşen trendini kırdı. Altın orayı da destek yaptı. Sonrasında yukarı doğru gitti. Yukarı doğru imelenmeye devam etti. En azından benim şu anda gördüğüm bu. Ama böyle çılgın bir şekilde böyle hani tabii ki de bunu zaten söylemek doğru değil. Hem bunu söyleyemeyiz. Ama hani alın ya da satın altcoin diye. Yeni alın ya da ortalamanızı düşürün gibi bir şey söylemek kesinlikle doğru değil. Ama altını çizdiğim net bir şey var. Eğer olacaksa bugüne kadar olmayacaktı. Bugüne kadar o altcoin 2020'de gördüğümüz Olacaksa bundan altcoin sonra boğası göreceğiz. olmayacaktı. Nasıl olursa olacaksa olacak. Onu da hep beraber göreceğiz. Çok da uzatmak istemiyorum aynı konuyu. Doğru doğru. Bu Okey. yani. Pekala, o zaman devam edebiliriz. Okey. Evren Bey, Bitcoin, Ether ve major coinler dediniz. Peki bir Solana analizi gelir mi? Kısasından demiş. Solana analizini isteyen Sencer bütün yayınlarımızda da vardı. Teşekkür Tabii. ederiz Sencer. Sencer, Solana demen ilginç. Dün Solana pozisyonumuz toplandı. Yani bu sabah. O yüzden keyifsizim Solana tarafında. Ve bu pozisyonu açıkçası yani bekletiyordum bayağıdır zamandır da. Üzdü birazcık beni. Şöyle bir şey var. Şimdi 2025'teki yaşadığımız bu Solana'daki 250'ye kadar gidiş, ondan sonrasında bir daha 117'lere düşüş. Bu çok keyifsiz bir durum tabii ki. Ama Solana'da şöyle bir durum var. Benim ortalamam 124 dolardı. Ve 124 dolardan 148'e gittik. Düşerken 139 bölgesinde, artık burayı kaybetmesin dediğim yerde de %20'lik take profit almıştım. Tekrardan bu dibin test edilmiş olması, burada belli bir gücün gösterilmesi, ama bir kere daha aşağı kıracaksa benim için tehlike başlar tekrardan Solana'da. Solana'da biraz keyifsizim. İstemediğim bir pozisyonum stoplanmış oldu, ama planım neyse onun üzerine gidip dediğim gibi aşık olmamak lazım. Bundaki bir perspektif beklentim de aynen daha önce sizlerle grupta olduğunuz için biliyorsunuz. Daha önceki weekly SR olarak belirlediğim 132-134 bölgesi. O yüzden de hani buradaki yapıda, yani stoplanmasaydı pozisyonun düşündüğüm perspektif hani buraya geldiyse de bir kere daha burayı test edip, böyle yaptıktan sonra test eder belki bir daha, bir imkan verebilir diye düşünüyorum. Önemli olan şey şu: açtığımız, yani bu açılan haftada aynı zamanda bulunduğumuz bölge 124.90 bölgesinde de aynı zamanda aylık, 3 aylık, yıllık ve e, 6 aylık destek bölgesi. O yüzden de 124-125 bölgesini direnç alacaksa, o zaman e, korkarım ki Solana için 105 dolarlar görünecek. O da zaten hani ortalama burayı %15 daha düşüşünü gösterir, ama kalkacaksak da çok rahat bir şekilde 132-134 bölgesine önce bir ayak gösterip, yani ilk kalkışı gösterip, eğer markette güzel haberler getiriyorsa, o zaman da artık böyle bir W verdikten sonra buradaki oluşturacağı olan, yani belli bir direnç bölgesi olur burası. Ondan sonra burayı destek alıp yukarı gidebilir. Hala 158-160 bölgesi dikkat, ama zaten öyle bir momentum yakalıyorsak, burada W oluşturacak bir şey yapıyorsak da burada alınan risk çok güzel kar yaratır diyebilirim. Ben açıkçası stop aldıktan sonra bakamadım. O yüzden de şu anda herhangi bir pozisyonum burada yok, ama bayağı bir zaman vardı. Yani bütün şu kalkışta çok güzel bir Solana pozisyonum vardı. Ama 146-148'de değil de 130 bölgesi, 137 bölgesinde de tek profit olarak birazcık şey değerlendirmesi yaptım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Solana'da aynı zamanda Comanche üzerinde de bakmamız lazım tabii ki. Buradaki perspektifte, çünkü neredeyse yani weekly, haftalık SR bölgesi aslında haftalık SR bölgesi aynı zamanda medium term'e de denk geliyor. O yüzden evet, düşüncem daha da güçlenmiş oldu. 132-133 bölgesine dikkat edin. Buradaki gelecek olan, eğer bu şekilde kalkarsa, o zaman tahmin olarak buradaki low'un buradaki
Diyelim ki 133'ten 133 hesaplayalım. 133'e hesapladık. Eğer böyle bir kalkış yapıyorsa e, geldikten sonra burayı test edip ondan sonrasında bu şekilde hareket eder büyük ihtimalle. E, Yani O zaman tamamen Solana ile ilgili perspektif. şunu göstereyim hemen o zaman. Tam Göster, da ben kapatayım söylediğim mı? bölgede yok kapama. 132 132 bölgesinde de yaklaşık 192 milyon dolarlık bir short var açılmış olan. Tam da o bölgedeki dirence geldiğini görüyoruz en azından Hmm, Solana tarafında. doğru. Ya Yani zaten hani kalkışını da şöyle potansiyelin yapmış. Kalkışında evet hani burada şu an birçok şey görüyoruz, birçok alan görüyoruz, farkındayım. Ama hani adım adım nerede ne olduğunu takip ediyoruz şu an Solana'da. Bizim 120 gibi bölgelerden, şu bölgelerden Solana longlarımız vardı. Evren'in de dediği gibi 148'lere kadar geldi. Fakat buradaki yani şu bölgeye, buradaki high bölgesine high yapıp aslında hani devam edeceğim gibi gösterip aslında bizim swing failure pattern dediğimiz hareketi yapıp buradaki 85 milyon yani 85 60 140 küsür 150 milyon dolarlık short pozisyonla reddini yiyip sonrasında tekrardan aynı bölgeyi test etti diyebiliriz. normalde ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Oradaki short pozisyonların cezalandırma operasyonu da yapılabiliyor. Hı hı. O bazen hani geçen gün bana öyle bir soru geldi. Yani short'ta long, long'da short konsepti gibi. Evet, bu yapı markette ayakta kalmanız için en mantıklı perspektif veren bir tanesi. Bir de Hı hı. geçtiğiniz her haftanın bitişinde geçtiğiniz haftanın lütfen yani yani sistem üzerinde kendi sisteminiz varsa onda da geçtiğiniz haftanın lütfen high'ları, POCC önemli bölgelerini hesaplayarak trade ederseniz daha rahat yaparsınız diye düşünüyorum. Hı hı. Zaten şu anda test ettiğimiz yer bir önceki ayın low bölgesi. Yani 116.71 bir önceki ayın Doğru. low bölgesiydi. Aynı bölgeyi tekrardan test ettik. Yani bir nevi ikili dip yapmış gibi bir hareket olmuş burada. Zaten key level'ları sen mesela göstermiştin. Yani burası hem haftalık destek hem de günlük destek olarak şu anda geçiyor. Aynen. Solana tarafında. Ee, Yukarıda bir ikisi var mı? Onlara da bir bakalım. Hani madem Solana'dan bahsettik. Solana'da yeni açılmış long pozisyonlar var en azından. Bunu görüyoruz. Tam buradaki dipte yeni açılmış yüksek leverage'lı longlar var. Ki yani şu anda o yani biraz evvel Devri'nin söylediği gibi bu bizi 135'lere kadar götürme gibi bir şansı var en azından. Ligde avına baktığımızda bize bunu söylüyor. Şurada şöyle bakalım. Aynen. Yani şu 132, 133 Ortalama bölgesi öyle. rahat o taraflara kadar götürür gibi şu an yazan ekranımızda bunu görebiliyoruz. Bir de şey de Ee, vardı burada. Whale da vardı. Hemen onu da göstereyim. Bir Whale'ları açalım. Balinalar burada ne yapmış? Pardon. Whale Trap. Whale Trap. Ama işte burada da bir 128'in üzerinde kapanış yapması lazım. Yani 128, 128, 129 bandını üzerinde böyle en azından bir günlük kapanış yaparsa şuradaki gibi, buradaki gibi üzerinde kapanışlar yapabilirse, kaybetmezse tekrardan bu range'in içerisinde buradaki hareketin reshort'una kadar o da bir de biraz evvel bahsettiğimiz yerlere kadar götürür diye tahmin ediyorum. En azından bunu şu şekilde baktığımızda bile doğru. çok net bir range olarak görebiliyoruz abi. Termer'in de bu güzelliği var işte. Canlı datayı görüyorsun abi. Ne yapayım? Sülo zeytin. Gümüş çok güzel ilerlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler Sülocum. Çok sevdiğim Ateş şey biridir. demiş. Serkan link tutmaya devam mı diye ve niye link demiş. Valla yani şu an linke bakıyorum. Soruyu görmüştüm tekrardan cevap vermek istedim. Ee, Linkin ortalama hani linki balinalar aldılar. Hani balinalar topladılar ve ortalama alımları da hani aslında o alımı saymak istemiyorum. İlk alımlarını saymak istemiyorum. Şöyle bakacağım. Yani ortalama alımlarındayız o ayrı konu ama e, 112.85 12 pardon 12.28 gibi linklerin ortalaması. Zaten tam da balinaların aldığı yeri şu anda e, link test etti bu geri çekilmede bu haftaki geri çekilmede yani burada da hatta eğer fiyat buradan tepki alır yukarı giderse
ufak bir SFP'si var Link'in. Şu an en azından gördüğümde yani üçlü 1, 2, 3 üçlü dip yapmış olabilir gibi bir şey de var. E, paterni var. Doğru söyledim. DXY ile ilgili aynı zamanda, yani doların da aynı zamanda önemli bir olası senaryoları düşünebileceğimiz bir dönemdeyiz. Eğer ki arkadaşlar, o konuşmanın başına bahsettiğim gibi yumuşak bir Fed'in, Powell'ın dili olursa, dediğimiz gibi risk iştahı korunacak. Yani DXY'de de gevşeme eğilimi görülecek. Bu durumda tabii ki dolar gücü, hani yani dolar gücü değişip riski varlıklara rahatlayacaklar. Eğer böyle bir şey yumuşak değil olursa. Ama sert konuşulursa o zaman DXY'deki güçlenme, kısa vadeli güçlenme mümkün. Sonrasında güvenli liman refleksi çalışacak. Yani orada çok fazla wow diyeceğimiz bir durum söz konusu yok. Fark ettiğiniz bir şey varsa, o da benim fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Neredeyse bütün yapılarda kısa zamanlarda, yani 4 saatlik paritelerde baktığım zaman neredeyse bütün hepsinde bir range bound consolidation çok büyük, yani ne kadar, 18 bin dolarlık Bitcoin'de, e, kaç bin dolar Ethereum'da, 2600 3300, yani neredeyse 800 dolarlık orada bir range bound. Hani böyle bir sürekli bir kanalda in aşağı yukarı kalk, aşağı in yukarı kalk hesabı devam ediliyor. Bu market tabii ki eminim ki sizleri de yıpratıp canınızı sıkıyordur, ama e, güzel Şey çok üzücü güzel oluyor bu sonuçlar insanlar zaman için. alıyor. İnsanlar için şu çok üzücü oluyor. Mesela herkes bir kalkış bekliyor. Range içerisinde evet artık burası bir dip, işte buradan kalkacak diye bekleyip aslında o range'in altına kırmaları insanları daha da bitiriyor. Daha da psikolojik olarak bitiriyor. Tabii. Tabii, Yani bu yani net bir çok şekilde normal. görünüyor. Çok normal. Ama bak, şöyle bir şey var Serkan. Geçen gün seninle de bunu konuşurken tartıştık aslında da. Arkadaşlar, bu Nasıl güzel bir şey değil. tartıştık? Yani şey anlamda, sohbet anlamında da. Geçen haftalarda bana bir soru soruldu. Ben de birazcık daha ciddiye aldım ve gerçekten bir işe yarasın diye o kişiye e, böyle bir 15-20 dakikamı verip açıklama yazdım. Dedi ki, hocam dedi, bunları çok sağ olun yazmışsınız ama dedi, benim dedi bunları ayıracak bir, yani bu kadar ayırabilecek zamanım yok ki dedi. Yani şimdi bir şey öğrenmek istemiyorsak, o zaman sadece yazı tura atıp kırmızı mı siyah mı deyip, kırmızı mı yeşil mi deyip buna basıp tuşa basmak olur. Ama bir şey öğrenip bunun perspektifini anlayabilip bir sonraki hamle öncesinde sizlerle bu konuşma yapmamızın nedeni bu. Bir sonraki hamleyi kurgulayabiliyorsak, kendimizi hazırlayabiliyorsak, bakın, psikolojik olarak, pozisyon olarak çok 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 daha rahat oluyorsunuz. Çok daha rahat karar alabiliyorsunuz, çünkü ben buranın geleceğini düşünüyordum. Planlarım dahilinde vardı. Bu pozisyonum şöyle oldu, şu pozisyonum şöyle oldu ve bu başarıya ulaştım diyebiliyoruz. Bunu da lütfen kendinizi geliştirmeyi, e, elinizden geldiğince not almayı ve yaptığınız hataları kendinize hatırlatmayı unutmayın demek istiyorum. DXY ile birazcık grafik üzerinden de gideyim. Daha önceden bahsetmiştik DXY hakkında. Hani hareketleri analiz etmiştik. 100 bölgesine kadar çıkabileceğini, buradan red edebileceğini, tekrardan relong bölgesine kadar DXY'in geri çekilmesinden bahsediyorduk. Tam da aslına bakarsanız DXY'de hani tam relong bölgesinde, açıkçası hani şu bölgeler, yani bu 96.8, 95, 96.8, 96 bölgesi benim uzun zamandan beri DXY'de takip ettiğim destek bölgeleri. Hani bu bölgelerin altında pek kolay kolay kapanış yapacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Hatta bunu Kumançı'yla baktığımda da Kumançı'da net bir şekilde şeyi göreceğiz şu anda, hani fiyat geri çekilmede, bütün termlerini, bütün zaman dilimlerini, bütün termlerin altında, fakat fiyata çok yakın. Yani şu, yani bir manipülatif zaten şu an, buna diyecek bir laf yok. Ama normalde gayet pozitifken tekrardan negatifliğe düştü. Bence son bir hareketini yapıyor burada. Şahsım düşündüğüm hareket bu. Buradan Orası tekrardan bir tepki almasını bekliyorum. Burası dediğimde 96, 9'da 96 bölgesi. aynı 96-22 zamanda bölgesi. orası da 6 aylık ve 3 aylık destek bölgesi. Aynen, tam Yani onu açacaktım zaten. Şu anda harika. olduğumuz yerde hem 6 aylık hem 3 aylık destek bölgesi. 98-27'de 6 aylık ve 3 aylıkta resistance gibi duruyor şu anda. Yani Bu da gerçekten bu da birazcık böyle soru işareti sıkıştığımız yani. bir
pimpon Evet. oynanan bir durumda olduğumuz kesin. Emin olun sizler için de olduğu gibi bizler için de zor oluyor bu durumlar. Çünkü düşünsenize 60 gün boyunca bekliyorsunuz. İşte kalkacak, hadi kalktı. Aa, geldik, tamam. Ama sonrasında geri test ediyoruz. Bize de keyifsiz tabii. Bizim de moralimiz bozuluyor ama plan Benim dahilindeyse ben yapacak çok bir şey. alıştım ya. Ben çok alıştım yani Ben hiç ben artık keyifsizleşiyorum abi. yadırgamıyorum Ben yani. birazcık Ya ben çok keyifsizleştim zamanında artık şey yapmıyor. Bir de şimdi şeyle de uğraştığım için, terminalle de uğraştığım için kafam çok fazla o tarafta takılı kalmıyor. Zaten terminalle uğraşırken her şeyi görüyorum. Gördüğüm için de çok normal işte buradan reddedi çünkü burada bir iceberg satışlar var diyorum. Anladın mı? Yazılımı yaparken. O yüzden çok şey olmuyor. Yormuyor beni yani hareketler. e, Okey, DXY'dan bahsettik. Solana'dan bahsettik. Okay, Gümüş'ten bahsettik. Silo Zeytin kim bilmiyorum. Sülo Ee, Zeytin benim sevdiğim bir arkadaşım. Arkadaşın, okey. Ee, Yani sevdiğim, eskiden beraber çalıştık hatta. Zaten Amerika hükümet kapanması tekrar olursa DXY üzerindeki etkisi ne olur? Ekstra olarak sormuş bunu. Yani ben açıkçası dediğim gibi hani bu bölgeler çok altına sarkacağını şahsım adına düşünmüyorum. Ama tabii ki de yanılabilirim. Ama yani bu bölgelerin izlenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası DXY'da. Ee, Bir de 2024 yani USDT'den de bahsedelim. Benim Tether dominansında şöyle bir soru geldi. 2024'ten beri bir türlü kıramadığımız 3.75-3.80 bandını kırabilecek miyiz Serkan Hocam? Diye bir şey yani. Ben hani Tether dominansını şöyle göstermek istiyorum. Bunu geçen gün bizim Telegram kanalına da attım. Ee, Şöyle bir grafiğim var benim. Bu grafiğimi de uzun zamandan beri Türkçe açıklamalı diye bu arada. Öyle bir çalışmam var. Bir saniye hemen açıyorum. Dıt dırı dıt dıt. Şunları açtım. Bir dakika. Şunu kapatacağım. Ee, Bu değil. Sensin aynen. Sensin. SRS ve oyun planı. Şimdi hatta şuna da gerek yok. Bunu da bir gizlediğim. Okey. Yo, yanlış şey gizledim. Şunu gizleyecektim. Şimdi benim uzun zamandan beri takip. Ben Tether dominansına çok bakan birisi değildim ama arkadaşlar alışırlar. O yüzden bakıyorum ve bunun üzerine analiz hani uzun vadede ne yaptığım belli. Benim için önemli olan nokta 6.426 6.7 bölgesi. Burası Bitcoin'de scalp'ı swing'e çevirebileceğin toplama bölgesi olarak işaretlediğim alan. Bu bölgeyi kırarsa konu benim için bitmiştir. O zaman tekrardan buradaki yukarıdaki range'e kadar gider. Hatta 7.5'ları 7-8'lere kadar fiyatın hatta 8 bölgesine kadar çıkmasını açıkçası beklerim. Ama önemli olan ilk başta burayı kırması. Her bu bölgeye geldiğinde de Bitcoin'i değerlendiriyorum. Zaten ilk geldiğinde de buraya Phantom Mice'lar yanmıştı işte. Phantom Mice'larla beraber yani 81 binde aldığım long pozisyonum halen daha tutuyorum. Burası 81, burası 97, burası şu anda 87 bölgesi gibi düşünebilirsiniz. Bu bölgeyi kırmıyor. Her seferinde bu bölgeden red diyor. Red yemesi çok normal. Biçim okulda da görüyorum buradaki neden red yediğini. Ama fakat bu bölgenin üzerinde kapanırsa işte o zaman gerçekten açıkçası Bitcoin tarafında ayı geldi diyebilirim. Çok daha fazla geri çekili diyebilirim. Bitcoin tarafında bu arada halen daha ayıda değilim. Ayı olarak düşünmüyorum. Çünkü ayı demem için bir sebep yok. Ama ayı olabilir mi? Hani olma tehlikesinde miyiz? Kesinlikle tehlikesindeyiz. Onu da söyleyeyim. Ama en azından fiyatın şahsım adına 1.97 yani şu anki 97 bir kez daha kırıp 100-103 bölgesine kadar fiyatın çıkması, düşecekse eğer bir ayıya başlayacaksa ondan sonra hareketi yapmasını açıkçası bekliyorum. Beklediğim hareket bu. Ee, Yani Da Tether dominansında 6.42 ile 6.69 bölgesi benim için direnç. Bu bölgeyi geçmesini açıkçası ben beklemiyorum. Geçerse de yapacak bir şey yok. Yani artık orada toplanacağız, bırakacağız her şeyi. Sonrası hani buradaki reddinde de ben tekrardan 5.09-5.22 bölgesine kadar fiyatın yani Tether dominansının geri çekilmesini de bekliyorum. Yani en azından Tether dominansı olarak analize baktığımda bana en azından şu anda bunu söylüyor. Tether dominansına baktığımda
parantez içerisinde bir daha altını çiziyorum. Buradan red yemesi, paralel kanalı tekrardan test etmesi, hatta 5.1-5.22 bölgesine kadar geri çekilmesini beklerim. Burası zaten söylediğim bölgede daha önceden bir dirençti. Dirençten tekrardan desteğe, dirençten tekrardan desteğe dönüştü. Artık hani bu bölgenin altında da kapanışlarda da 5.1 bölgesinin altında kapanışlarda da neredeyse ne zamandan beri 2020 yılından beri gelen bir trend line var. Bir hani trend line'ı da tekrardan test etmesini, onların da ortalama herhalde 2026'nın sonuna kadar da 4.6, yani bunu şöyle düşünün. Hani bugünden başlarsak 26 Ocak 2026, yani bu dibe gelmesi şu an imkansız da ortalamayı, matematiği anlayın diye söylüyorum. 4-3 bölgesiyle burası kaç? 4-7 bölgesine kadar geri çekilmesini bekliyorum. Zamanında zaten ortalamamız 4.7'si 4.5 ile 4.7 gibi rakamlar olur diye tahmin ediyorum açıkçası. Beklediğim Tether dominansındaki analizim bu şekildedir. Gerçekten öyle. Sadece buna bakıyorum. Tek baktığım Tether dominansında bu. Ekstradan başka bir şey çizmeme gerek yok. Çünkü sadece böyle baktığımda bile bana birçok şeyi veriyor, datayı veriyor. Sadece burada hani bizim kullandığımız bir stratejimiz var. Şu anda yani biz eğer 6.37'nin üzerinde altında kapanışlar yaparsak bu bölge bize hem yıllık, hem 6 aylık, hem 3 aylık, hem aylık resistance olarak kalacak. Bu da bizim için en azından Bitcoin tarafında çok çok sevinçlendirici ve mutlu edici bir analiz olur diye de Doğru. cümlemi sonlandırayım. Ben aslında bir şey göstermek istiyorum Serkan. ExoChart üzerinde bir en azından bilgilendirme olarak yine zamanımı açayım kendime. Alarmımı kurayım şuraya. 3 dakika yeter bana. Bak yayındayken yine piyasa bir geri çekildi. Bir desteğini aldı 87'den 80 Şimdi arkadaşlar şöyle bir durumdayız. Bu en sonki düşüşte, yani 97.000 98.000 dolardan düşüşte günlük olarak 3 tane yeni naked point of control yaratıldı. Aynı zamanda sonrasında, yani daha öncesinde yaratılmış olanı test edilip yine tekrardan aşağı kırıldı. Aşağıdakini aldı, yukarı kalktı, tekrar düştü. Önemli olan şey buradaki, yani bu 86 bölgesinin korunması dünyasında aslında burada bir 90'ların üzerine kalkabilmemiz bizi 95'lere götürecek. Benim korktuğum bölge esasen buradaki boşluk alan. Yani burada eğer FOMC ile beraber, Fed ile beraber bir yani bir olumsuz bir durum söz konusu olursa, o zaman burası çok hızlı bir şekilde 92, 91 81, 82 bölgelerine tekrar aşağı indirmeyi zorlayabilir. Bunu neden gösteriyorum? Bunları sizler de aşikar olmanız lazım ki marketteki yapıları birazcık daha uzun perspektif, kısa perspektif, bunları görebilmek için elinizde imkan olsun diye, ya da yoksa bile en azından tekrar izlediğiniz zaman bunu değerlendirebilmeniz için söylüyorum. Onun dışında bu da haftalık perspektifimiz. Haftalık perspektifimizde geçtiğimiz haftanın naked point of control'ü 89.500 dediğim gibi, yani buranın üzerine atıp destek yapabiliyorsak çok rahat bir şekilde 95'e gidiyor görüntüsü vermesi gerekir. Haftalık perspektifte, yani bu candle, buradaki gördüğünüz yapı kalkıp buralarda büyük ihtimalle kırmızı perspektif oluşturup yukarı devam ettirir. Bir de tabii ki büyük yapı var. Bu da aylık görüntü. Fark ediyorsanız burada da aylıkta aynı şekilde neredeyse nokta atış yapıldı. Biz burayı değerlendirebilmiştik. Sonrasında da geçtiğimiz Nisan ayından bu zamana kadar gelen bir 84-85 bölgesindeki naked point'u aldıktan sonra şu anda bu range bound devam ediyoruz. Umarım hiçbir zaman buraları görmeyiz, konuşmayız 57-60'ı, ama şu anda baktığımız yapıda bizim elimizdeki olan imkanlarla görmeyeceğiz gibi görünüyor. Ama olursa hazırlıklı olmamız gerektiği aşikar. Ben açıkçası bu yapıda devam ediyorum. Sadece buradaki chartlar üzerinde göstereyim ki onlar da değerlendirebilecekleri zaman bir imkan olsun dedim. Bu da günlük perspektifte baktığım şeylerden bir tanesi. Arkadaşlar kendinize
session yani günün açılışından itibaren VWAP belirlediğinizde fark ediyorsanız günlük day trade edenler için söylüyorum. Bu yani güzel bir bilgi bence. VWAP stratejisi üzerinden böyle bu şekilde trade'ler de yapabilirsiniz. Altına kırdığı zaman direnç olması, üstüne attığı zaman da destek olması gibi. Ee, bunların öneminin olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki başka yapıları da beklerken çok da fazla içine gömülmeyerek yapmak lazım. 3 dakika konuştum, sustum. O zaman ben de hemen geliyorum Amerika'ya, S&P'ye. Ne demiştik Vanguard Aynen. için? Demiştik ki arkadaşlar burası bu tarih önemli yani. Burası artık son bir lokal dip olur. Ondan sonra da Amerika'nın buradan 6941'e kadar en kötü kalkmasını bekliyoruz. Çünkü bugüne kadar 7'de 7 çalıştı tarihler. 8'de 8'e 8 8 olur mu oldu. dedik. 8'de 8 oldu. Trilyon dolarların döndüğü, dünyanın gözünün içine baktığı, Allah'ım dediği o borsanın tarihlerini biz biliyoruz. Doğru. Biz biliyoruz. Hakikaten öyle. Yani o 8, tarihi 8, bilmek. 8 çok. Yani şöyle düşünün. Birazcık şey yapın. Kafanız. Yani şunu sorun mesela. Hepiniz yapay zeka kullanıyorsunuz. Deyin ki yapay zekaya ben şu tarihte ne bileyim hangi tarih? İşte Salı günü açılışta. Yani burası pazartesi kapalıydı çünkü. Hı hı. Salı günü açılışla beraber Amerika'nın bir haftalık kalkışına oyun açmak istiyorum. 6800 değil. Bakın böyle çok rahat hiç bilmiyormuş gibi sorun. 6800'den pozisyon açmak istiyorum ve şu anda 6958. 100 dolar koysaydım kaç para olurdu diye sadece bunu sorun. Sonra yayın bitince altına cevaplarını lütfen bana yazın. Bakın bir daha söylüyorum. Bir şeyin tarihini bilmek kadar önemli hiçbir şey olamaz ve biz bunu biliyoruz. 8'de 8 yaptık sadece Amerika'da. Neyse, okay, bence bu kadar yeterli. Bence Heyecan yapıyorum. heyecan yapılmayacak gibi değil Ee, ama gerçekten. evet, Kolay bir evet. şey değil bu. Kesinlikle. Evet abi yani Amerika'da şu an gördüğümüz aman aman çılgın bir şey yok. Ama senin Amerika ile ilgili çizdiğin bir tane bir grafik vardı hatırlıyor musun? Ben aslında onu göstermeni istiyorum. Şey mi? Aynen bu. Şu an Şu açık mu? olan. Aynen. Şimdi bu olmasını isteyeceğim bir şey değil. Ama daha önceki yapılarda geçmiş backtest yapıldığı zaman gördüğüm şeylerden arasında geçiyor. E, marketin bu kadar kararsız olduğu durumlarda belli bir düşme senkronizesi oluyor ve bu yani kartopu efekt gibi aşağı düşüyor. Bunu neden buradan çektim? Çünkü dediğimiz gibi az önce Serkan'ın da söylediği gibi trilyon dolarlık marketin kalkış zamanı haftasını bekleyip ondan sonra plan yapmak istediğimiz için bulunduğumuz range'de eğer ki bu tekrardan high olarak yani 7.000 dolar zaten artık psikolojik gibi bir şey yani de 7.000 doları da biraz kırıp herkes birazcık daha gaza getirip e, 7.050-7.080 bölgesinden eğer güçlü bir düşüş görürsek bunun kartopu etkisini yaratabileceğini ve beklentiden birazcık daha yani 6.000'lere kadar düşebilme ihtimalini ben gözümde bulunduruyorum. Bunu şu anda konuşmak çok riskli bir şey aslında abi. Yani aslında çok fazla Hı göstermek hı. istemiyordum ama e, Hı hı. hani bu çok büyük bir hareket. Bu Bu, hareket tek bu seferde olacak gibi bir perspektif şey yok. Yani perspektif de olabilir gibi en aynen. azından Yani şu anda şeyimiz var. bu bölgeler geldiğinde ve yapıdaki gördüğüm değişiklik aynı zamanda market structure'ın da değişmesiyle beraber güçsüzlük de görülürse o zaman bir etki tepki halinde pozisyon alırım. Hem de opsiyon pozisyonu. Bunu neden göstermeni istedim onu da söyleyeyim. Çünkü biz Evren'le işte aramızda zaten her gün konuşuyoruz saatlerce. Ee, Yataktan kalkıyorum Evren, yatıyorum Evren. Biz Bitcoin analizi yapmıştık. Hani böyle bir perspektifte Bitcoin'de de aslında bir çalışmamız vardı. Bize yani gösterdik mi göstermedik mi hatırlamıyorum. Ama galiba göstermediğimizi düşünüyorum. Ee, hani Bence göstermedik. evet bence Bu de göstermedik. Çünkü tam şöyle bir şöyle bir şeydi. Şimdi bu arkadaşlar açıkçası benim şurada gördüğünüz bu stream list normalde ben size bu main portfolyodan göstermeye çalışıyordum. Bunu açınca sonrasında bu karşıma çıktı. Bu da ortalama olarak işte 15 Aralık'ta yapılmış olan bir senaryoydu.
daha önceki kalkışım ve ilginç bir şekilde bugün gördüm. Ee, 97 bine denk gelip oradan 65-66'lara mı gidecek? Yani o dediğim gibi bu da umarım bu olmaz ama olursa da hazırlıklı olmak lazım. Bu çünkü 125 bin dolarlardan 60 bin dolarlara gitmek çok çok keyifsiz olur tabii ki. Sadece bu yapının daha önceki 2-3 kere bu şekilde görülüyor. Buradaki tek sorun hani burada bir kalkışın daha olduktan sonra yani bu 100 bin doları nasıl burada bırakıyoruz? O benim e, hala soru işaretlerim arasında. Oraya niyeyse psikolojik olarak ben de belki istiyor olabilirim ama düşüş yapısı olursa da buna karşı önlemimizi almamız gerektiği konusundayım. Yani bunu hani kötüsünü düşünmüşüm. Bunu göstermemin sebebi şu, korkutmak falan değil. Yo yo tabii. Ben de hala aynı perspektifteyim. Ben en azından fiyatın bir 100 bin, 103 bine gitmesini, en azından buradaki şu an evrenin çizdiğinin yanlış olmasını düşünüyorum. Hani perspektifim yok, yani bu çalışmaz. Ama şu ana kadar birebir giden bir şeyi de göstermek, yani en azından Yani şu olduktan sonra yapı çok göstermekten. benzer olduğu için Aha, söylüyoruz. Yani bu çizdiğimiz aynen. yapıyı olmadan önce koyduk bunu ve Evet. bunu gördüğümüzde ya dedim nasıl yani? Hani şuradaki kalkış bile buradaki 95'e Ben gidip onu 89 ben düştüğümüz bile oraya neden dip koyduğunu bile sana söylerim de, içim okuyla alakalı koydum onu oradan oraya evet aslında. bence öyle. Sonradan aklıma gelen şeyde hatırladım neden olduğunu da. Yani o yüzden de Amerika'dan sonra hani Amerika'yı göstermemin sebebi de o. Böyle bir Doğru. perspektif var. En azından hani kötüsü cebimizde olsun. En azından nereye gidebileceğini, nerede durabileceğini, fiyatın nereden red yeme ihtimalini hesap ettiğimizi görün ki eğer Hı hı. olursa da şey olur. Nedir adı? Hani sizin bilginiz olmuş olur. Bilginiz olmuş Birazcık olur. daha benim derdim buydu, bunu göstermekti. Başka bir şey Şimdi gösteriyor musun? totali bir daha Ha, söyleyeceğim. Şimdi total arkadaşlar dediğim gibi bu range içinde bakın bahsettiğim range çok büyük bir range. 2024'lerden geliyorum neredeyse. Bu hala eğer ki şunu söylemek istiyorum. Az önce size bir trend line gösterdim. Kırmızıdan bu direnç görürsek düşeriz dedik değil mi? Tamam çok güzel. Şimdi burada da aynı konsept var. 86'ın önemi benim için şu. Bakın 85 değil 86'ın önemi benim için şu. Eğer ki biz buranın altını kapatırsak benim düşündüğüm perspektif 84, 82, 79, 78, 80, 79, 80 diyeyim. Oraya kadar düşer. Ama total market gibi baktığım zaman da burada bu kadar uzun zamandır aynı zamanda destek olarak görülmüş olan yapıyı altına kapatmamamız lazım. Yani bu gelip buraya bir daha test edip işte SFP yaptım deyip sonra bir daha buraya gelip bana bu sefer de value area low bölgesine direnç gösterirse o zaman bu da aşağı inecek. Bu, bunu söylemeye çalışıyorum. O yüzden bulunduğumuz zaman önemli bir zaman. 5 gün 4-5 gün sonra ay kapanışı geliyor. Aylık kapanışta yani aylık perspektife de baktığımızda bu bizim çok görmek isteyeceğimiz bir mum değil. Bunun bir an önce manipülatif mi artık short squeeze olarak mı nasıl bir an önce daha geçtiğimiz ayın üzerine atmasının çok daha avantajlı olacağı bu haftaki yaratılan manipülasyon mumunun umarım tek seferde short squeeze alınacağı e, yönünde isteğim bu yönde. Daha önce gördük mü? Çok fazla kez gördük. Umarım zamanı uzatmadan bir an önce yapar. Bunu temenni ediyorum. Ama bulunduğumuz yer 2024 yılından beri çekilmiş olan perspektifte point of control nokta atış yaptığı yerde e, buranın da destek olmasını beklememiz gerekir diye düşünüyorum. okey. Hemen araya giriyorum arkadaşlar. 1 saat 4 dakika oldu. Şimdi Aynen. hemen şurada aşağıdaki like butonuna basıyorsunuz. Twitter'dan izleyenler bir like butonuna basıyorlar. YouTube'dakiler bir like butonuna basıyorlar. Çünkü gerçekten biz hani e, benim hesabım Nedenini bilmiyoruz. spamladılar. Spamladıkları için de çok gerideyiz. Normalde bizim yayınlarımız 2500-3000 kişi izlerken şu anda 600 kişi izliyor. Yani bunun %99.9 sebebi tamamıyla bizim hesabımızı spamlamalarından dolayı. Desteklerinizi verirseniz, e, yorumlarınızı yazarsanız, like verirseniz inanılmaz müteşekkir olurum. Çok mutlu edersiniz. Lütfen şu anda yayındaysanız en azından alttaki like butonuna Gerçekten lütfen öyle. bir tık yapın. Çünkü dediğim gibi sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz açıkçası. Yani şahsım adına. Nedenini bilmiyoruz abi. Bakacağız işte ona da.
İlginç. 2500'ler, 3000'lerden 500-600'ler, 800'ler. Yani keşke herkes adil oynasa bu oyunu da. Ha, Belki de bizim adil oynanmalı. elimizdekiler adil olmadığı için belki de öyle düşünüyor. Aynen öyle. Ya, Kesinlikle. Kesinlikle buna katılıyorum. Ee, benim okey. piyasayla ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Bu kadar. Hı hı. Eğer Hı ki hı. bazen de söylediğimiz şeyleri çok fazla şey bir anda konuşmaya çalışıyoruz. Makroekonomi vesaire vesaire. Bunlar kafanızı karıştırıyorsa lütfen bize soru sorun arkadaşlar. Gelin grubumuza girin ya main gruba girin. Buyurun. Konuşalım, sohbet edelim. Bunun üzerine tartışalım. Ondan sonrası da daha rahat. Söylediğimi söyledim aslında. 86 bin dolar tutarsa benim bekleyeceğim nokta ilk başta 90 bin dolar bölgesindeki direnç, sonra 93 bin dolar bölgesini test etmesidir. Umarım o şekilde olur. Yarışma var mı? Yarışma bu hafta yok. Ee, Şubat'ın ilk haftası olacak. Ondan sonrasına bakacağız. Ne yarışması? Yapıyoruz ya, soru soruyoruz insanlar Ha, şey kitap için, kitap yarışması. için. Hı hı. Okey. Ben kitapları var ama kitaplara ulaştım ulaşmadım kimseden herhangi bir fotoğraf görmedim. Bu arada açıkçası. Yani bir iki kişi Doğru. hariç şey görmedim. Ee, Evet abi. Sen bir Vanga tarihinden bahsetmiştin. Okey. Onu gönderecek Hemen. misin? Aha. Şimdi hemen ona da geleceğim. Altcoin'lerden de bahsedeceğim. Merak etmeyin. Gereken bütün bilgileri sizlere vereceğim. Şimdi ben de hızlıca terminalimizdeki son durumdan bahsedeyim. Bir, hemen açtım. Balinalar ne yaptılar? Balinalar bu bölgeyi, şurayı, burayı yani tarih olarak ayın 18'i, 17'si, 1'i, 1 Aralık sonrasında 22 Kasım ve 20 Kasım. 20 Kasım, bir daha 20 Kasım, 22 Kasım tersten okumuşum. 1 Aralık 17-18 Aralık tarihinde balinalar aldılar. Bunu unutmayın. Bu önemli bir bilgi. Tamam mı? Bu hiçbir yerde bulamayacağınız özel bir veri. Ne zaman sattığını da merak ediyorsanız ne zaman sattığı da bakın burada. Temmuz'un 20'sinde sattılar. Bir parça, 3 parçada satarlar. İkinci parçası 13 Eylül ve son parçayı da ATH bölgesinde sattılar. Biz balinalar ne zaman alıyor, ne zaman satıyor biliyoruz. Ve bunu terminalimize görebiliyoruz. Bu bir. İki, balinalar birazcık daha şu anda burada nerede konumlandı? Burada 1446 yani 1 milyar 446 milyon dolarlık short pozisyonlar vardı. Ta ki bu pozisyonlar geliyor 2025'in Şubat ayından. Şubat ayından bu yana gelen tarihler bu shortlar %5.4 geriledi. %5'lik bir pozisyonları kapatanlar oldu geçtiğimiz bir hafta içerisinde. Bir önceki yayında kaçtı bilmiyorum. Demiştim zaten bunun datasını tutacağım diye. Datasını da şu anda tutuyorum. Sonrasında yani burası Bitcoin tarafında önemli. Yakın tarihe hemen bakıyorum. Evren yazdığını görüyorum o yüzden Hı hı. durdum bir. Şimdi burada Bitcoin geri çekilmesinde 97 bin geri çekilmesinden itibaren hatta kanal içerisinde şundan bahsettim. Dedim ki arkadaşlar bunu geçen haftaki yayında da burada söyledik. 87.500 eğer fiyat buraya gelirse bakın burada short trap var. Burada 704 milyondu, 764 milyon dolar oldu ve fiyat tekrardan burayı test ettiğinde pozisyonları kapatmadılar. Üstüne üstlük bir de %5.6 yani toplam 807 milyon dolarlık burada short birikmiş oldu. Bizim hani benim bahsettiğim yayında bahsettiğim yer burasıydı. Eğer bu bölgenin altında yani 95.700'ün altında kapatırsa ve test edip üstüne çıkamazsa fiyat geri çekilirdi. Gayet de bunu yaptı. Hacimli mumlarla hızlı hızlı tekrardan oyunun ilk başladığı yere kadar fiyat geri çekildi. Şimdi de buraya tekrardan destek yaptı. Ben bu bölgede tekrardan kanal içerisinde de bahsettim. Bu bölgeden longumu aldım, oyun planımı çizdim, oyun planımı paylaştım. Bu okeydir. Bu da kısa vade bakışımız. Bu da cepte. Peki önümüzde bir tarih var mı?
Hemen bakalım. Yatırım Nereye tavsiyesi bakabilirim? değildir. Yatırım Yatırım tavsiyesi tavsiyesi değil. değil. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu buradan göstermeyeceğim. Burada çünkü bir hesaplama hatası var. Vanguard tarihini diğer taraftan göstereceğim. TradingView'dan göstereceğim. Tam istediğim yani veriyor ama tam istediğim aralığı vermiyor. Hesaplama hatası var ama onu çözeceğim. Daha bitmedi zaten site ama site bitti. %90'ı bitti. Ethereum'a hemen hızlıca geçeyim. Ethereum'da ne oldu? Ethereum'da da aynı şekilde balinaları zaten biliyorsunuz tarihlerini. Burada bir whale trap bölgesine geldiğimizde fiyatın 2617-2678 bölgesine kadar geri çekebileceğini, buradan tepki alacağını biliyorduk. Sonrasında bu fiyatın iki tane bölgesi vardı. Birisi 3260 ile 3370. Eğer bu bölgeyi aşarsa 3776 ile 3889 önemli iki kritik bölgeydi. Burada da zaten şu anda toplamda 1.3 milyar dolarlık short pozisyon var. 1.6 milyar dolarlık da long pozisyon var. Long'lar biraz bu bölgede daha ağırlıklı olduğu için long trap çalışmış oldu ve fiyat geri doğru çekildi. Şu anda herhangi bir değişiklik yok Ethereum'da. Ethereum'da bu bölgelerde ne bir azalma ne de bir yükselme var. Aynı standartta şu anda devam ediyor. Bunu söyleyebilirim size. Burada bir şey daha vardı sanki. Okey. Bu arada bir şey daha geliştirdim. Bunu da göstermek istiyorum yayındayken Evren. Tabii. Buraya bir scale ve grid orders diye, şimdi bu bir terminal olduğu için burası, yani buradan alım ve satım yapılabileceği için borsanızı bağlayıp şey düşündüm. Yani burada birazcık daha grid tarafını da kullanabilirler mi? Kullanırlarsa nasıl kullanırlar diye düşündüm. Mesela şimdi sen böyle bir terminali Ha, sahipsin ve işte 3250 ile 3367 bölgesinin resistance olarak çalışacağını düşünüyorsun. Çünkü yani burada yani konfirmem var kendi içerisinde. Zaten burayı test etmiş, geri çekilmiş. Aynı hareketin reshort bölgesine kadar gelmiş ve buranın artık kırılmayacağını ve burada ufak ufak pozisyonlanmak istediğini düşünüyorsun. Şöyle abi 3255 ilk girişin, yani toplam 3370'te bu bölge aralığını toplamak istiyorsun, tamam mı? Tam şu aralığı doğru. toplamak istiyorsun. İşte ne kadar para koyacaksın buraya? Ortalama işte bir Ethereum koymak istiyorsun pozisyon olarak ve diyorsun ki işte 3000, yani ortalamam da hani o şey olsun, ne olsun, 3313, 3320 dolarlık ben burada pozisyon açacağım. Fakat bu arayı bana 5 emirde doldur ya da ne bileyim 10 emirde doldur ya da Doğru. 20 emirde doldur diyebilirsin. Atıyorum 20 emir diyelim. Linear increasing diyelim. Burada generate dediğimde bana ilk alımdan son alıma kadar burada hesabını yapıyor. Şu an chart diyorum. Bak tam bu bölgeyi 20 seferde, 20 order dedim, 20 seferde alıyor. Ortalamam 3331. Sonrasında ben burada bir tuşa basacağım. Bu emirlerin tamamı borsaya Hepsi. gidecek. Bayağı bildiğin grid olarak buraya tık 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 toplayacak. Sonrasında da işte altında da risk calculator var. Burada da işte entry, stop loss'unu, account'unu yazdığında da, yani bunu yazmana gerek kalmayacak. Çünkü zaten borsadan da Yo, otomatik çok çekecek ama güzel elle o. de manuel O çok etmek güzel. isteyebilirsin diye. E, Bu şekilde abi tık tık toplayacaksın. Ortalamanı 3341 ve fiyat zaten buraya 2700'lere kadar geri çekilmiş olacak. Tek profitinde, bilmem nesinde her şeyini ayarlayabilirsin gibi böyle bir sistem de yaptım. Ya da istiyorsan bu bölgeyi 3 seferde topla bana diyebilirsin. O zaman sana 3 seferde burayı gösterecek. Okey, şöyle 3 seferde. Birinci bölge diyor ki 3255, ikinci bölgen 3312, son alacağın yerde 3370. Eğer bu rakamlarda da alırsa ilk 553 dolarlık, ikincisinde 1107, son orderında 1660 dolarlık İnan. alacaksın. Ortalaman da 3331 olacak diyor. Ve sen de hani ortalamanı bu şekilde görmüş, otomatik olarak da trade'ini almış olacaksın Yani belli gibi bir bir matematiğin aletini arkasında getirdim. gidiyorsunuz bu şekilde Aynen, tabii olduğunda. ki. Tabii, Yani aynen. anladık, journal yazmayı, günlük tutmayı, yanlışları doğruları kendinize Hı hatırlatmayı hı. sevmediğinizi biliyoruz. Çünkü journal var ve kimse kullanmıyor. Neden bilmediğimiz halde. Ama çok az yani kullanan. %10 Hı bile değil hı. neredeyse. Ama en azından bu şekilde yani kendi paranızı korumanız için, risk faktörünü görebilmeniz için bilmiyorum. Hı Bunlar hı. çok yararlı şeyler. Kesinlikle el Kesinlikle. atmanız gerekiyor. Okey.
hazır bu tarafını anlatmışken işte Değil mi? gene burada fiyatın 2785 bölgesinde, aslında buradaki hareketin Relong bölgesinde olarak düşünebilirsiniz. Bizim kanaldaki birçok arkadaş Bitcoin yerine Ethereum'u longlamayı tercih etti bu sefer. Ethereum'u longladılar. Doğru da bir karar verdiler. Çünkü bu bölgede açılan longlar da vardı. Bunlar TR2 ile böyle çok yüklü pozisyonlar bu sefer girmediler. Çünkü daha önce işte şu gördüğünüz çizgi benim çizgim. Yani buraya gelirse ben leksit oluyorum anlamına geliyor bu. Benim girdiğim yer burası. Hemen de çizgimi koymuşlar. Ve şey abi, nedir adı? Doğru bir noktaydı. En azından fiyatın 2970'e kadar çıkabilme ihtimalini görüyoruz abi. Hani bunları göstermek istedim. Bu arada gene reklamını yapmam gereken bir durumum daha var Evren. Ee, O da şu abi. Bir saniye. Hemen ekran paylaşımı yapacağım. Çünkü o ayrı bir şeyde açılıyor. Terminalde açılıyor. Share screen DOM heatmap. Bu arada Gördüğünüz dolar Japon yeni paritesinin bir anda alarmları geldi karşıma da. Sen gördün mü bunu Serkan? yok, görmedim. Ne oldu abi? Abi USD JP'ye senin bahsettiğin reshort'tan 4 düştü Forex'te. Oo, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu Hatta ama bizim Beranda pozisyonu da girdi diye hatırlıyorum ben. 3.7 çok büyük bir rakam ya. 159.22'den 153'e düşmüş. Vay, Çok iyi. neler oluyor bize? Ben niyeyse şimdi karşıma çıktı. Ayın cuma günü olan bir hareket bu çünkü. Çok ilginç. Benim. Okey. Bu da son geliştirdiğim Depth of Market, historical Benim olarak favorim. Sabah akşam buradayım arkadaşlar. Surf yapıyorum. Binance, Bybit, Kraken ve Coinbase Pro'yu canlı olarak order book'larını çekip server'ımızda saklıyor. Sonrasında da historical olarak 36 saat tutuyor. 36 saati, hani bu şu an birazcık ilerlemesinin sebebi o. History'yi şu anda yüklüyor. Yüklediğinden dolayı bütün pozisyonları, yani geçmişte en azından nerede ne olmuş hepsini görebiliyorsunuz. Mesela ben size şunu göstermek istiyorum. Fiyatın son lokal dibine geldiğinde neler oldu? Ben size hemen söyleyeyim. Burada bir kere çok çılgın, görünmeyen hidden liquidite'ler oldu. Burası da, burada mesela 87.200 bölgesinde 120 Bitcoin. Normalde hiçbir Bitcoin gözükmüyor orada. Likidite olduğu dair, ama aslında burada 120 tane Bitcoin likidite oldu. Sonrasında 87.400 bölgesinde 200 Bitcoin likidite oldu. Normalde görünen, dışarıda gördüğünüz 30 Bitcoin'di ve arada tabii ki de görünenler de var. Yani bayağı bir orada bir likidite savaşı oldu. Hatta burada 46 tane de son bölgede short açtılar. Yani burada marketi düşürmeye Orada çalıştılar. çok büyük. Volüm olarak da Çok bayağı büyük büyüktü bu arada. volüm Exodus olarak da aynı çok şeyi savaş teyit etti. oldu. Sonrasında burada da çok çılgın, zaten balonlardan da anlayacağınız gibi alımlar oldu. Bunların her biri 100'ün üzerinde olması gerekiyor. Tabii 110 tane sadece şu bölgede var. Sonrasında bir 85 tane yine bir short girildi, ama 85 tane market hiçbir şey dinlemedi ve oradan yukarı doğru atmaya başladı. Sonrasında fiyat tam da 88.500 bölgesinde, gene hidden liquiditelerin olduğu bölgede reddini yedi ve oradan gün içerisinde geri çekilmesini yaptı Marketin diye açılışından sonra. aynen. Onda net bir şekilde söylüyor. Birazcık daha böyle zoom in yaptığında zaten net bütün hareketleri buradan okuyabiliyorsunuz. Sadece şu gördüğünüz alanda toplam 670 tane Bitcoin volümü vardı. Hidden'da herhangi şu anda bir şey yok. Totalde Fazla. 680 tane e, Bitcoin olduğunu söylüyor. Spread'i görebiliyoruz. Order book imbalance'ı görebiliyoruz. Anlık olarak 5 saatlik datayı yükledi. Çünkü o kadar göstermesini istedim. Current order book, yani anlık order book'u görüyorsunuz. Şu anda gördüğümüz bölümdeki gözle gördüğümüz şu alanındaki volüm profilini görebiliyoruz. POC'nin de, hatta şu gördüğümüz range içerisinde POC'nin de altında olduğumuzu, şu anda tam olarak 88.000 bölgesinde alım emirlerinin girdiğini
günlük VWAP'in de üzerinde olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Birazcık daha incelttiğimde de 86.000 bölgesinde de uzun zamandan beri orderlar var. Bu bölgenin de altına fiyatın inmesini istemiyorlar. Hatta ben size şeyi de göstermek isterdim. Iceberg'leri de göstermek isterdim ama şurada galiba bir iceberg var. Yani gizli satış olarak adlandırdığımız çok da büyük bir rakam değilmiş ama hani gizli satışları ve gizli alışları da net bir şekilde burada görebiliyoruz. Çok büyük bir filtrelemeden giriyor ki mümkün olduğunca doğru veriyi alabilelim ve görebilelim diye. Yoksa aslında bakarsanız iceberg öyle hani her yerde her zaman görebileceğiniz emirler değildir. Çok ani yerlerde, çok önemli yerlerde karşımıza çıkarlar. Hatta tam yanlış hatırlamıyorsam bugün tam şu bölgede Bu bir arada yerde yanlış iceberg, hatırlamıyorsam iceberg dedin geçtin ama iceberg çok değerli ve önemli bir şey arkadaşlar. kesinlikle. Yani Amerika'dan Kesinlikle. bahsediyorum. Benim burada JP Morgan'da da yıllarca çalışmış, sonrasında hayatını trade ile sürdüren bir arkadaşım var. Kısa örnek olarak. Sadece iceberg datasının ne kadar para ödediğini sordum. 94 dolar, 92 dolar ödüyor. Yani Evet. sadece iceberg datasını terminalinde görebilmesi için. Aylık Ee, ödediği Aylık fiyat. tabii canım, aylık. Yani yıllık Yani 1000 doların üzerinde bir rakam ödüyorlar bu için. tabii. Sadece o Ve bir iceberg deyip geçtiği şey için. aynen evet. Bize çok ufak geliyor, çok önemsiz geliyor gibi düşünebiliriz ama yani altın değerinde olan şeyden bahsediyorum. Özellikle hidden liquidity'ler bambaşka bir konu. O da hani bildiğiniz elmas değerinde bilgiler diye söyleyebilirim. Yani mesela hani fiyatın burada gereken bakın görüyor musunuz burada şu bölgede hidden liquidity buradaki yaşananları, burada yaşananları 120 tane, burada 200 tane, işte bu bölgede tam da galiba oturmuyor geride kaldığı için alamıyorum. Burada da 300 tane bakın tam burada 87.700'de 300 tane Bitcoin'in likidite olduğunu görebiliyoruz gibi düşünebilirsiniz buradaki geri çekilmede. Var. Eee, Açıkçası yani diğer bu hizmeti sağlayan firmaların hiçbirinde göremezsiniz diye de üstüne basa basa söyleyeyim. Daha ne olsun. Peki bu terminal, güzel terminalle ilgili yayına ne zaman girecek, ne zaman piyasaya sürülecek, bununla ilgili var mı fikrimiz? Abi waitlist'e katılabilirler açıkçası. Şu anda web sayfamızda şey var. Aynen. Waitlist'imiz açık. Yani O ön yüzden kayıt o linki, yapabilirsiniz. linki daha paylaşalım ki yeni gelen arkadaşlarımız, biz dinleyen arkadaşlarımızla Hı. onlar da kaçırmamış olsun. Web sayfamızdan bunu Web görebilirsiniz. Yani sayfasından da ben o ulaşabilirsiniz. çok uzun zamandan beri üzerine çalışıyorum. Ee, Yani şey tarafı proje tarafı herhalde 7-8 ay oldu bunun. Proje tarafı. İşin artık bir görseli size sunma tarafı da tahmin ediyorum 2 ay, 3 ay falan olacak diye tahmin ediyorum. Ortalama. Fakat 3 ayı 7-24 gibi düşünün. Yani Gece kafanızı öyle gece dahil kurşayacaksınız. yani. Gece 12'den sonra Gece 3'e dahil. kadar ki dahil yani. Aynen. Hani artık hani ben uyuyorum mesela ondan sonrasını yapay zekaya bırakıyorum o devam ediyor gibi düşünün. Yani hani çalışan full bir sistemden bahsediyorum. Hani ben uyumaya gidiyorum sen burasını yaz deyip yatmaya gittiğim bölümden Burası sana bahsediyorum. emanet. Burası sana emanet. Ama Bir de machine işte learning çok çok değerli gerçekten. Buna kattığı, bizlere yaptığı yardım, bilmiyorum. Çok çok önemli bence. machine learning mesela şimdi sana daha söylemedim de hadi burada yayında herkes de öğrensin. 1 saat 25 dakika olmuş abi. Birazdan da yayını kapatalım. Şey machine learning dedim ben bir machine learning'e başladım ki öyle böyle değil yani. Yani Yok, yok. ama bir de machine learning'i bizim yani terminal üzerinde yapıyor bütün datayı. Yani tüm datayı şu anda empoze edebildiğim için içeri bütün gereken verileri o arka tarafta başladı bakalım nasıl olacak sonuçlar nasıl olacak. Çok merak ediyorum ben de. Gerisini botlar sörf edecek artık. Ne zaman yayın olacak bu iş yani, diye sorarsan abi valla bilmiyorum hani işin birazcık daha şey tarafı da var. E, Güvenlik tarafı da Güvenlik var. tarafı var. E, aynen o birazcık daha Şubat benim için sonu, en Mart önemli başı gibi tarafı. olabilir mi acaba? Yetişir. Yetişeceğini Bence düşünüyorum. bence yetişebilir. O konuyla ilgili bu Hı arada hı. hatırladığım bir şey de var. Şu Hı anda hı. tam olarak 777 kişi izliyor. 777 Ye uğurlu rakam. benim de uğurlu rakamım. Evet, o yüzden dedim
Hatta şunu screenshot alayım da. Poz vereyim mi? Tam onu derken 782 oldu. Ben alabilirim ama bende de geçti. Neyse. Okey arkadaşlar. Ekleyeceğim bir şey var mı abi? Ha, burada soru var mı bir de arada? Hemen onu bir bakayım. Ben de ona Ha, bakmadım. hocam Vanga'yı unuttunuz galiba. Doğru, Vanga'yı unuttuk. Her şeyi Gaza bahsettik ama geldik. bak. Kesinlikle katılıyorum. Vanga. Şimdi Vanga'ya şöyle bakacağım. Bitcoin'e bakacağım. Sizle beraber bakalım. Bakın bu 12 saatlik Vanga'mız. Bu bizim 26 Ocak, yani artık burada marketin 26 Ocak pazartesi itibariyle, dün geceden itibaren, yani bu kapanışla itibaren piyasanın buradan bir kalkmasına, en azından bir tepki vermesini bekliyorduk. Şu anda da en azından bir tepkisini aldığını görüyoruz. Önümüzde başka büyük bir tarih var mı? Evet var. Var ama Tarihimiz Mart ayı da. Mart ayında var. 17 Mart niye abi? Şimdiden söyleyelim. Çünkü zaten ben şimdi bunu söyledim ya. Biraz da hani bu hafta görürsün tweetleri. Mart'ta ekran başında olun. Mart çok önemli. Mart zaten önemli de, ama hani biz bunu neyse böyle görüyoruz. 17 Mart, 20 Mart Bitcoin tarafında değerli bir zaman dilimi diye size söyleyebilirim. Bir de Ethereum'da Son iki vardı tarih, galiba. son iki tarih şu arada şöyle bir gösterdim, hemen geri çektim. Şöyle şu bir tarih daha var. O sonraki yayında. Bir sonraki yayında bekleyin. Bir sonraki yayın. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da şöyle haftalı alacağım çünkü haftalık bizim için değerliydi. Haftalıkta zaten 17 Kasım 2025 haftasını söyledik. Oradan itibaren neredeyse şöyle baktığımda %30'dan fazla, hatta %31 kalkışını yaptı. Mükemmel bir rakam. Fakat orada da gene aslına bakarsanız çok çok önemli. 2 Mart ve 9 Mart tarihi var. Bunu zaten daha önceden de söylemiştim. 2 ve 9 Mart'ta fiyatın nerede olacağı çok önemli. Yani şu anki baktığımızda bana sorarsanız gene bu fiyat buralarda olacak gibi bir görüntü var. Çünkü hani ben şöyle bir senaryo bekliyordum burada. Acaba böyle mi olacak diye. Hani fiyat okey, burada bir lokal dip bulur. Şurada bir short'a kadar gelir. Şu bölgelere gelir. Sonrasında geri çekilir gibi düşünürken, en azından şu anki gördüğüm fiyatın yine buralarda bir takılacak. İşte şu bölgeleri tekrardan test edip ondan sonra yukarı gitmesi gibi bir durum olacak gibi gözüküyor. En azından şu anki analiz. Bu tabii ki tahmin. Fiyatın o tarihte nerede olduğunu görmek lazım. Önemli olan şu. Ben burada ne demiştim? 17 Kasım haftasında ekran başında oldum. Şimdi de diyorum ki 9 Mart haftası, yani 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 toplam bu 7 günde. 9'da 15 arası ekran başında olun. Önemli. Ethereum'un nerede olduğu bizim için ekstra önemli. Harika. 2 Mart, 9 Mart. Bekliyoruz. Bizim yayınımıza Aynen. denk geliyor mu? Bakayım bir. Pazartesi 9 zaten. 9 Mart, evet, 2-9 ikisi de pazartesi. Oo, Ee, Mart ayı ilginç olacak. Haftalık olduğu için pazartesiden oluyor zaten. Harika. Matematiği öyle. Tamamdır o Evet zaman. abi. Teşekkür ederiz. Başka bir şey yok. Be- O zaman teşekkür Benim ederiz. yok söyleyecek başka bir şeyim. Bir buçuk saat oldu. Birisi demiş ki hocam, Evren hocamın çizdiği grafikte son tepeyi tekrar gösterir misiniz? Yani yayını tekrar izleyebilirsiniz, o bölümü. Çünkü şu anda kapattım. Onun dışında başka bir şey yok. Biz Şu teşekkür ne ederiz. abi? Kitap kazanmıştık gelmedi hocam. Geçen sefer bir sıkıntı mı oldu acaba diye. Şimdi Ben gördüm. adminlere yazdım. Yazdın mı? Ha, Evet, okey. evet. Tamam. Bir sorun olmuştur. Ya çünkü biz bütün Tedarik kitapların çıkışını yaptık. tedarik süreci sorun olduğu için uzun zaman alabileceğini söylemişler. O yüzden de yeniden sipariş verilecek. Bazıları için o yüzden öyle olmuş. Okey. Okey, bakalım onlara. O zaman yayını sonlandırmadan lütfen yayınımıza like vermeyi, yorum yapmayı, repost yapmayı lütfen unutmayın diyorum. Bu arada siparişler verilmiş. Onu da söyleyeyim. Sağ olsun adminimiz arkadan. Okay. Yazıyor mu? Filiz. Bak şu video, ben bugün şöyle bir video hazırlamıştım. Onu bir izleteyim, ondan sonra kapanış yapayım. Bir onu izleyelim hadi gel. Aynen.
Dı Hay- dı. Hayır, Trump yapar da ben yapamam bunu. Anladın mı? Winter is Trump'tan coming. neyim eksik? Çok güzel. Evet. Eline O zaman sağlık. kapanışı da hazırlayayım. Bir saniye. Remove intro. Okay. Sağ olun Aa, arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi İyi bakın. bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın.